sırrın dokunuşu. Üzerinde binlerce hattı, ebced hesabı ve tılsımlı mühürler. Dikilmesi bazen 3, bazen 7 yıl süren. Saray müneccimlerinin eşref saatini bekleyip, hattatların dualarla ilmik ilmik işlediği, Osmanlı'nın gizemli zırhları, tılsımlı gömlekler. Padişahları, savaş meydanlarında kılıçtan, saray koridorlarında hastalıktan koruduğuna inanılan, bu inanç kalkanlarının ardındaki saklı tarih aralanıyor. Kumaşın üzerine yazılan bu kutsal şifreler sadece birer giysi miydi? Yoksa hükümdarların manevi sığınağı mı? Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Bir padişah savaşa giderken, çelik zırhının altına ne giyerdi? Sadece terini emen bir içlik mi? Yoksa binlerce harfle örülmüş, meleklerin isimleriyle kuşanmış, görünmez bir kalkan mı? O gömlek, kılıç darbelerine karşı, demirden daha sert, oklara karşı, surlardan daha dayanıklı kabul edilirdi. Bu bir giysi değildi. Bu, kumaşa hapsedilmiş bir kader ve sultanın göğsüne mühürlenmiş bir inançtı. Tılsımlı gömlek, Osmanlı Saray Teşkilatı'nda Hassa adı verilen özel atölyelerde en seçkin hattatlar ve alimler tarafından hazırlanan manevi bir zırhtır. Bu gömlekler rastgele dikilmez. Her bir dikiş bir dua ile atılır. Her bir santimi belirli bir amaç için tasarlanır. Sarayın en kuytu köşelerinde dış dünyadan izole edilmiş bir huşu içinde hazırlanan bu eserler, padişahın hem bedenen hem de ruhunu muhafaza etmek için vardır. Bir gömleğin tasarımı sadece el işi değildir. O, yerin ve göğün birleştiği bir noktadır. Hattatlar kalemlerini yontarken, müneccim başı gökyüzünü izler. Yıldızların konumunu ve gezegenlerin geçişlerini hesaplar. Hiçbir harf, tesadüf değildir. Gömlek, adeta kumaş üzerine çizilmiş, astronomik bir takvimdir. Evrenin enerjisi, müneccimin hesabı ve hattatın nefesiyle bu pamuklu kumaşta mühürlenir. Gömleğe ilk makasın vurulacağı ve ilk harfin yazılacağı o kutlu an, yani eşref saati gelmeden işe başlanmaz. Bu saat, uğrun ve korumanın zirve yaptığı, gökyüzündeki kapıların açıldığı andır. Eğer o an kaçırılırsa, gömleğin manevi gücünün eksik kalacağına inanılır. Bu yüzden, günlerce, bazen aylarca, o tek bir saniye beklenir. Gömleğin temeli, Denizli'den gelen en ince ve saf pamuklu kumaştır. Ancak bu kumaşın üzerine yazı yazılabilmesi için aharlanması gerekir. Yumurta akı ve nişasta ile terbiye edilen yüzey, kağıt kadar pürüzsüz ve parlak hale getirilir. Bu hazırlık, kumaşın sıradanlığını yitirip kutsal bir zemine dönüşmesidir. Artık o, dünyevi bir giysi değil, ilahi bilginin taşıyıcısıdır. Gömleklerin üzerindeki rakamlar ve harfler, ebced hesabı ve cifir ilmiyle örülmüş, devasa bir şifredir. Her sayının bir esmaya, her harfin bir meleğe karşılık geldiği bu sistemde, padişahın ismi ve zafer duaları matematiksel olarak kumaşa nakşedilir. Bu, kumaşa yazılmış bir yazılımdır. Kaderin kodları, harflerin arasında gizlenmiş, birer manevi muhafızdır. Vefkler, kare ve dikdörtgen şemaların içine yerleştirilen esmalardan ve dualardan oluşur. Bu geometrik şekiller,
manevi enerjiyi hapseden ve odaklayan birer kapalı devre gibidir. Gömleğin üzerindeki bu şemalar, padişahın etrafında geometrik bir kalkan oluşturur. Düzenin, kaosa karşı zaferidir bu. Her kare, bir koruma kalesidir. Her sultanın gömleği, şahsına münhasırdır. Fatih Sultan Mehmet'in gömleği, entelektüel bir derinlik ve fetih ruhu taşırken, Kanuni'ninki, imparatorluğun zirvesindeki o sarsılmaz adaleti ve gücü simgeler. Bu gömlekler, sultanların korkularını, umutlarını ve Allah'a olan yakarışlarını taşıyan sessiz birer günlük gibidir. Her dikiş, o sultanın parmak izidir. Şehzade Cem için hazırlanan gömlek, belki de Osmanlı tarihinin en hüzünlü eseridir. Tamamlanması tam 3 yıl sürmüş, ancak o hiç giyememiştir. Gurbette ve esarette geçen ömrü gibi, gömleği de yarım kalmış bir duayı andırır. O gömlekteki eksik harfler, bir şehzadenin hiçbir zaman ulaşamadığı tahtın ve hiçbir zaman bitmeyen hasretinin sessiz çığlığıdır. Savaş meydanında bu gömleği zırhının altına giyen sultan, kendini sadece çelikle değil, Allah'ın isimleriyle korunmuş hissederdi. Bu, askerin moralini en üst seviyeye çıkaran, korkuyu cesarete dönüştüren, muazzam bir psikolojik ve manevi güçtür. Okların havada uçuştuğu, kılıçların çarpıştığı o kıyamet anında, padişahın göğsündeki bu pamuklu bez, en kalın kalelerden daha güvenli bir sığınaktır. Tılsımlı gömlekler, sadece savaş için değildir. Veba salgınları ve amansız hastalıklar için hazırlanan şifa gömlekleri de vardır. Üzerlerinde şifa ayetleri ve tıbbi semboller bulunur. Padişah hasta yatağında, bu gömleğe sarıldığında, kumaştaki harflerin birer ilaç gibi ruhuna ve bedenine nüfuz ettiğine inanılırdı. Maddi tıbbın tıkandığı yerde, manevi tıp, kumaşın üzerine yazılırdı. Gömleklerde kullanılan her rengin bir anlamı vardır. Siyah mürekkebin sarsılmaz ciddiyeti, altının ilahi ışığı ve kırmızının koruyucu enerjisi. Renkler, harflerin sesidir. Siyahla yazılan bir ayet, adaleti fısıldarken, altınla yazılan bir vefk, cennetin kapılarını aralar. Kırmızı ise, düşmanın gözünü korkutan, kanın ve canın muhafızı olan bir mühürdür. Fetih Suresi göğüs kısmında, Ayetül Kürsi sırtın tam ortasında, İhlas Suresi ise kolların ucunda. Ayetlerin kumaş üzerindeki yerleşimi, rastgele değildir. Bedenin enerji noktalarına ve korunması gereken hayati organlara göre dizilirler. Gömlek, bedeni sarmalayan bir Kur'an gibidir. Padişah yürürken, ayetlerde onunla birlikte hareket eder. Onu her yerden kuşatır. Gömleklerin en çarpıcı detayları, o devasa mühürlerdir. Özellikle mührü Süleyman, yani Süleyman'ın yıldızı ve Hazreti Ali'nin Zülfikar'ını temsil eden pençeler. Bu mühürler, gömleğin manevi otoritesinin imzasıdır. Cinlere, insanlara ve tüm şer odaklarına karşı atılmış ilahi bir tokattır. Padişah, bu mühürleri sırtında taşıyarak, arkasından gelecek tüm tehlikelere karşı kapıyı kapatır. Tılsımlı giysiler, sadece erkekler için değildi. Haremde, valide sultanlar ve hasekiler de, çocuklarını ve kendilerini korumak için tılsımlı kaftanlar ve zıbınlar kullanırlardı. Sarayın kulislerinde, entrikaların ve hasetlerin arasında, bu giysiler, anne sevgisinin ve koruma içgüdüsünün kumaşa dökülmüş haliydi. Bir şehzadenin beşiğine serilen tılsımlı örtü, onun geleceğine atılan ilk manevi imzadır. Padişah vefat ettikten sonra, giydiği tılsımlı gömlek, asla dışarıya verilmez veya yakılmazdı. Özenle bohçalanır ve saray arşivlerinde saklanırdı. Bu, sultanın manevi mirasının korunmasıdır. O gömlek, artık sultanın ruhunun bir parçası kabul edilir ve sırrıyla birlikte bohçalanır. Her bohça,
bir devrin kapandığının ama o devrin doğasının hala hayatta olduğunun kanıtıdır. Bugün Topkapı Sarayı'nda 87 adet tılsımlı gömlek bulunmaktadır ve bunların birçoğunun üzerindeki şifreler hala tam olarak çözülememiştir. Bu gömlekler, modern dünyanın ortasında duran birer sessiz muammadır. Bir dönemin matematiksel ve manevi zirvesini temsil ederler. Bilim insanları, hala o karmaşık veflerin ve ebced hesaplarının arkasındaki derin mantığı anlamaya çalışmaktadır. Bugünün veri bilimi ve numerolojisi, bu gömleklerdeki matematiksel örüntüleri incelediğinde, ortaya çıkan simetri ve hata payının yokluğu karşısında hayrete düşmektedir. Bu gömlekler, 16. yüzyılın süper bilgisayarları gibidir. Binlerce veri, tek bir kumaş parçasına kusursuzca işlenmiştir. Algoritmalar, bu gömleklerdeki altın oran ve simetriyi teyit etmektedir. Neden artık tılsımlı gömlek dikilmiyor? Çünkü o eşref saatini hesaplayacak müneccimler, o duaları ihlasla yazacak hattatlar ve o sabra sahip ustalar artık yok. Bu kadim bilgi, modern hayatın hızına ve materyalizmine yenik düşerek sırra kadem bastı. Geriye sadece bu sessiz heybetli kumaşlar ve onların hikayeleri kaldı. Gömlek, aslında bir metafordur. İnsanın korunma ihtiyacının, Allah'a olan teslimiyetinin ve sanatın birleştiği o son noktadır. Bir parça pamuklu bez üzerine yazılanlarla bir imparatorluğun kaderine eşlik etmiş, bir sultanın son nefesine kadar yanında olmuştur. Bu, inancın maddede vücut bulmuş halidir. Padişahlar, bu dünyadan göçüp gitti. Giydikleri çelik zırhlar paslandı. Kılıçlar, müzelerin sessiz köşelerinde boyun büktü. Ancak o tılsımlı gömleklerin üzerindeki dualar, hala taze, hala ilk günkü heybetini koruyor. Bir parça pamuklu bezin, koca bir imparatorluğun kaderine nasıl eşlik ettiğini görmek, inancın madde üzerindeki mutlak zaferini anlamaktır. Bu gömlekler bize şunu fısıldar: en güçlü zırh, insanın ruhunda taşıdığı iman ve üzerine nakşettiği o kudretli kelamlardır. O mühürler, sadece kumaşa değil, tarihin bağrına, Türk'ün sarsılmaz inancının birer nişanesi olarak vurulmuştur. Tılsımlı gömlekler, Osmanlı'nın sadece askeri ya da siyasi bir güç değil, aynı zamanda derin bir metafizik medeniyet olduğunun en somut kanıtıdır. Pamuğun yumuşaklığı ile harflerin sert ve koruyucu gücü birleştiğinde ortaya çıkan şey sadece bir giysi değil, bir manevi teknoloji abidesidir. Bizler bugün o kumaşlara baktığımızda sadece hat sanatı değil, savaşın ortasında bile Allah'a sığınan bir ruhun kusursuz geometrisini görüyoruz. Bu sırlar Topkapı'nın mahzenlerinde bohçalanmış olsa da onların temsil ettiği o büyük koruma ve inanç ruhu hala bu toprakların üzerinde görünmez bir zırh gibi dalgalanmaktadır. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.